Game of Thrones King Roads oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Birkaç gün ara vermiştim, hastaydım. Bir video çekmek istedim dostlar. Geçen günkü gelen güncellemeyi bir değerlendirmek istedim. Ve oyuna yeni başlayanlara veya hevesle oynayanlara da birkaç tavsiyem olacak oyunla alakalı. Onları da bahsedeceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar, oyuna geçen gün yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeyi biz canlı yayında kritiğini yapmıştık. Güncellemeyle beraber bizim beklentimiz şuydu. Yeni bir hikaye gelecek. Casterly hikayesinde yeni bir hikaye gelecek. Ona göre bir güç seviyesi belirleyecekler. Onu yapmadılar. Ekstra olarak sezon gelecekti. Sezon da getirmediler. Şu bir önceki sezonda düzeltmeleri varmış. Sanki 3 ay 87 gün müydü? 80 gün diyelim ya ortalama. 80 günde bir tane sezon getirdiler. Yani sezon da öyle afaki bir sezon değil. Onda da hataları varmış. Onu düzelteceklermiş. Bundan sonraki sezon olmayacakmış. Sadece o düzeltmeyi yapacaklarmış. Bir iki tane saçma sapan partiyle alakalı düzeltme yapmışlar. Yani en fazla otursalar iyi bir yazılımcı bir günde veya 2 günde o yeni paneli yapar zaten. Öyle bir panel yapmışlar. İşte parti kurmada daha kolaylık olacakmış falandır filandır. Velhasıl elde kalan oyuncuların beklentisini, hevesini kursaklarında bırakan bir güncelleme oldu dostlar. Ben burada oyuna yeni başlayacaklara ve şu anda hevesle oynayan oyunculara tavsiyem. İlk tavsiyem abi, oyuna şu andan itibaren para yatırmayın. Çünkü oyun safsatalanmaya başladı. Büyük ihtimalle yeni güncellemeyi getirmeyecekler. Ya belli olmaz. Belki getirirler ama ben sanmıyorum. Hevesim kalmadı yani. Umudum da kalmadı. O yüzden eldeki mevcut hikayeye oynayın. Para yatırmadan da oyunda ilerleyebilirsiniz. Çünkü para neden yatırılır abi? Rekabetçi bir PvP olur. Siz de para yatırırsınız veya karşı rakipler para yatırır. Oradaki güç dengesini yükseltmek için para yatırılır. Ya bu oyunda herhangi bir rekabet yok. Sadece örnek veriyorum. Haydut kampını 20 tane 30 tane temizlerseniz sıralamada daha öne geçiyorsunuz ve sıralama ödülü alıyorsunuz. Yani diğer oyuncudan daha öne geçiyorsunuz. Bu tarz bir rekabet var. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Zaten adam 3 tane hesabı var. Mesela güçlü bir hesap. 3 hesabıyla ilk 3'ü kapatıyor. Bu oyunda da kayda değer bir ödül almak istiyorsanız ilk 3'ten birine girmeniz lazım sıralamada. Yoksa 50 taneyle 100 taneyle olacak iş değil bu. Adam da 3 hesabıyla mesela Assassin oynuyorsa ana hesabı Assassin'dir. Şövalye ve Paralı Asker'le 2'yi ve 3'ü de kaplıyor abi. Aynı kalıntı ve mücevherleri kullandığı için. O sıralamayı bırakmıyor size. Yani bir haftalık emeğiniz boşa gidiyor. Haftada bir sıfırlanıyor sıralamalar. O yüzden benim size tavsiyem hem kozmetik için hem de herhangi bir güçlenme amaçlı ki iyi bir güçleneyim diyorsanız güzel bir para yatırmanız gerek. Oyun pay to win değil ama ya vakit harcayacaksınız ya para yatıracaksınız, öyle diyeyim. Para yatırmayın derim ben. Güncellemeyi bekleyin. Yeni başladıysanız güzel bir hikayesi var oyunun. Onu oynayın. Sınır var, onu oynayın. Bir de şöyle bir şey var abi. Ona da bahsedeyim. Şimdi oyuna yeni bir Tier 7 getirecekler. Tier 6 daha yeni geldi. Bir ay oldu olmadı. Tier 6 geldi. İnsanlar yavaş yavaş onu basmaya başladı. Ama son yaptıkları duyuruda Tier 7 gelecekmiş. Tier 7'ye de çıkartmak için, yani o deriyi çıkartmak için dünya seviyesi 4 ve 5 ekleyeceklermiş. Dünya seviyesi 4 ve 5 nedir abi? Mesela şu açtığımızda ben şu anda dünya seviyesi 3'te oynuyorum. Şurada gördüğünüz gibi dünya seviyesi 3. Ya ben kameradan gözükmüyor mu? Şöyle tam benim üstünde Westeros dünya seviyesi 3 diyor. Dünya seviyesi 3. Mesela nedir o? Bilmeyenler için söylüyorum. Şuradaki Haydut kampındaki bir tane askerin, düşmanın gücü, örnek veriyorum. Temel dünya seviyesinde 500. Birinci dünya seviyesinde 750. İkinci dünya seviyesinde 1000. Üçüncü dünya seviyesinde de 1250. Yani sadece hasarını yükseltiyorlar. Bir de SP barını yükseltiyorlar. Savunmasını yükseltiyorlar. Yani kesmesi biraz daha zor oluyor. Yani dünya seviyesi derken ekstra bir haritada yeni bir şeyler açmıyorlar abi. Aynı yediğiniz ekmeği biraz daha sertleştirip size veriyorlar ki daha iyi çiğne diye. O da yani rutine bağladığı için insanlarda heves bırakmıyor. Tamam. Bu tarz oyunlarda, bu oyuna dahil olmak üzere güncellemelerde, büyük güncellemelerde bir tane hedef verilir size. Mesela ne denir? Sana yeni bir hikaye açtım. Ama bu hikayedeki görevleri yapabilmek için atıyorum 200k güce ihtiyacım var denir. Sen de dersin ki lan 200k'ya uğraşmak için o hikayeyi de göreyim. Oradaki bossları da keseyim. Yeni bossları da keseyim. Veya yeni ödülleri vardır. Sadece o map'e özel ödülleri vardır. Kale görünümü neymiş? İşte zırhtır, silah görünümüdür veya tılsımdır. Yeni bosslardan düşen yeni bir güç arttırıcı bir şeydir. Onlara erişmek için canla başla 4. dünya seviyesine geçersin. Tekrardan işte Haydut kamplarını falan dönersin. Tier 7 ekbanı basıp 200k'ya doğru yükselirsin. 200k'yı burada farazi örnek olarak verdim. Yükseltirsin hesabını. Yani bir challenge olur. Size bir hedef verilir, bir challenge olur. Şimdi hedef olmadan sizi ileri doğru atıyorlar abi. Tamam ben gittim. 5. dünya seviyesine girdim. 3. dünya seviyesinde yaptığım şeylerle
Ne farkı var mesela? Orada yaptıklarımın ne farkı olacak abi? Sadece ekipman tier 7 olacak. Kestiğin düşmanlarda biraz daha zor olacak. Zor da değil bu arada. Yine kesiyorsun yani. 2 ile 3'ün arasında pek fark yok. Yine kesiyorsun. Yani benim için hiçbir hedef yok abi. Niye oynayayım ki yani? Niye uğraşayım? Neden para yatırayım? Veya neden vakit harcayayım? Mesela insanlar aylardır sürekli her gün girip aynı şeyler yapıyor. Her gün girip aynı şeyler yapıyor. Ekstra bir challenge yok. Mesela bu tarz oyunlarda, çok oyunculu oyunlarda ben kaç kere oynadım. Hatta yeni çıkmamış bir oyun var. Soulframe oynuyoruz ya biz. Soulframe'de bile Cadılar Bayramı için etkinlik düzenlediler abi. Ama bu oyunda bak aylardır, hatta yıl da geçti. Bir yıl da geçti. Oyun aktif, çok oyunculu bir oyun. Ama Cadılar Bayramı ile alakalı hiçbir etkinlik getirmediler. Dümdüz. Ne var? Mesela etkinliği açıyorum abi. Girdim etkinliğe. Ne diyor sana? İşte günlük gir, sana şunu vereyim diyor. Sonra ne diyor? RP harca, şunu vereyim diyor. RP'yi ben zaten harcıyorum abi. İşte belli görevler var. Şunları yap. Şunları yap. Sana şu ödülleri vereyim diyor. Sıradan demircilikte demir bas. Şu ödülleri vereyim. Abi bir tane ne bileyim bir yenilik. Arada bir yenilik bir şey. Yani ekip tamamen bence başka oyunlara yoğunlaştı şu anda. Oyunu sadece çıkarttılar. Şu ana kadar üretim maliyetiyle giderleri şunları bunları bence karşıladı oyun. Üzerinde şu anda ne kazanırsak hali hazırda elimizde bir oyuncu var. Sunucu da açık. Elimizde bir oyuncu kitlesi de var. Ne gelirse o bizdendir diye bence düşünüyorlar. Olduğu gibi bıraktılar. Bir göstermelik yeni gelen oyuncular da oyunu tutmak için bir şeyler yapıyorlar. Güncelleme de şudur budur. Veya geri dönüşler, işte oyuncu geri dönüşlerine karşılık vermek için bazı mekanikleri değiştiriyorlar. O kadar abi. Şu anda herhangi ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela ben güçlendim abi. Kaç benim gücüm? 251k gücüm var. Ne yapacağım abi? Şu anda boş boş geziyorum. Aynı şeye duvarın ötesine giriyorum. Solcan yoluna giriyorum. Sıralamayı zaten kasamıyoruz. Adamlar güçlenmiş gitmiş. Onu kasamıyorum. Kastında zaten aldığın ödül karakterine afakiyi güçlendirelim diyelim. Neye harcayacağım mesela? Bir tane boss'u örnek veriyorum. Boğayı. 20 saniyede kesiyorsam 10 saniyede mi keseceğim? Bunun bana ne faydası olacak mesela? Ejderi çıkacak mesela. Ejderi 3 milyon değil de 5 milyon vursam bana ne faydası olacak mesela? Sıralamaya birinci oluyorum. Sıralamada birinciye bir turuncu ekipman vermiyorlar. Ben mesela aylardır oynuyorum. Bana daha ejderhadan bir tane turuncu ekipman düşmedi. Veya başka yerde bir tane düzgün bir turuncu ekipman düşmüyor. Hep ben kendi çabamla basaraktan çıkartmaya çalışıyorum. Yani 60 taneyi tamamlayacağım. Kuyumcu bastığımız yerde. Ben hep o şekilde bastım ekipmanlarımı. 60 taneyi tamamlayacağım. Bir tane turuncu atacak. O turuncu da istediğin değilse bir 60 tane daha bekleyeceksin. Basma ekipmanı toplamak da zor olduğu için mesela şuradan düşüyor. 2 tane dönsem RP bitiyor. Şunu mesela şimdi gireyim göstereyim size hızlıca. Bir de düşüyormuş videoyu beni çıkartıyormuş. Keselim abi. 3. dünya seviyesindeki en son bu haritadaki dev bu. Ya düşme olasılığı en fazla olan dev diyelim. Oğlum sen nasıl bir mahlukasın ha? Bak adam bir vuruyor bana. Benim gücüm zaten geçmiş abi bunlara. Bana bir şey ver. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şunu bir kesin. Bu arada hiç kaçmıyor. Vuramadığı için. Vur abi vur. Şimdi hem momentum yani enerji sınırı var. Sınırı diyorum. Onda sınır yok. Bir de level sınırı koymuşlar. Şu anki level sınırı oyunda 50 abi. Mesela burada bana diyor ki bak ödül olarak 2x alırsan 14.850 tane tecrübe puanı vereceğim diye. Ben bu tecrübe puanını ne yapacağım abi? Ben zaten 50. seviye sınırıma gelmişim. Yani tamamen boş bir ödül bu. Boşa gidecek şu anda. Ya bunun yerine mesela üst sınıra geçmiş adam. Bunun yerine mesela şunu artır. Veya bakır para artır. 2000 mesela 420 bakır para bu oyunda hiçbir şey abi. Pot bile alamazsın buna. Ya böyle bir ödül olmaz. Onu ayarlamamışlar yani. Mesela 1060 10.060 lira abi. Zaten 4 tane şey bassan mücevher basmaya kalksan 300k 400k yakın paran gidiyor bir günde. Çıkmayacak bak bastım. Hani abi nerede turuncu? Orada bir turuncu sandık koymuşlar. İmkanı yok yani çıkmıyor. Bak burada ne sınırı var abi? Bak ben size göstereyim. Mapı açtım. Ben bunu bir daha kesemeyeceğim. Niye? 2 saat 8 saniye sonra bir daha spam olacakmış bu. Hem süre sınırı koymuş. Zaten bunu sürekli söylüyorum da söylemeye de devam edeceğim. Hem süre sınırı koymuş. Hem RP sınırı koymuş. Hem de şans sınırı koymuş bak. Ne diyor? Aşağıdakilerden birini edinme şansı artabilir diyor. Yani 3 tane engeli geçip de sarı ekipmanı düşürmen lazım. Ki o da imkansız yani. Birinden birine illaki takılıyorum. Bana düşmedi yani. Burada çok şanslı olan kişilere düşüyor. Arada sırada düşüyor yani. Yani dostlar yani güzel bir hikaye getirmezlerse vaat ettikleri birçok şey vardı. Onları zaten yapmadılar abi. İkinci silah mekaniği gelecekti. İkinci silah mekaniğini yapmadılar. Sonra bir ara ikinci sezon başlamadan önce bir güncellemede şey demişlerdi. Mesela biz bu karakteri kasıyoruz ya. Bu karakteri kasarken diğeri de otomatik kasılacak. Level olarak kasılacak diye bir
güncelleme vardı. Hatta onu yanlış mı anladık diye canlı yayında üzerine konuşmuştuk. Yok, yanlış da anlamamışız. O şekildeydi. Onu yapmadılar. İkinci silah mekaniğini çok merak ediyorduk biz mesela. Ben bunu Assassin'i mızrakla da oynamak isterdim abi. Mızrak mekaniği de böyle Black Myth Wuhan'daki gibi bir mekanik getirselerdi güzel olurdu. Onu da getirmediler dostlar. Yani güzel bir hikaye gelmezse, zaten oyuncusu kalmadı. Çok az bir oyuncusu kaldı oyunun. Ben geleceğine de inanmıyorum artık. Çünkü oyuncusu da tükendiği için, dediğim gibi ne milletten kalanlardan ne sövüştürsek o kar. Üzerine hazır oyun var zaten. Birlikte random şey atarız, etkinlik atarız. Ki onlar da bence sürelidir. Ayda bir işte demir basma etkinliği geçsin. Otomatik olarak yapıyordu yani, ekstra geliştiricilerin yaptığı bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Geliştiriciler ne yapıyor abi? Sadece kostüm tasarlıyorlar satmak için. Dükkana yeni güncel ürünler koyuyorlar. Sandıktır, şudur budur, gelişmeyi artıran. Onu da alıyorsun zaten. Bir tane kalıntı geliştiren bakır mı ne var ya, mor. Ondan almaya kalksan bir sürü para ediyor. Çok da geliştirmiyor zaten. Öyle yani dostlar. Umarım dert yanmamı siz de haklı bulmuşsunuzdur. Birçok oyunu hevesle, zevkle ve aşkla oynayan birçok işte benimle aynı fikirde olduğunu ben düşünüyorum dostlar. Yani normalde oyunu sevmesem ben mesela Raven 2'de de diğer oyun neydi? Blue Protocol müydü? Onda da tam hoşuma gitmediği için bir iki bölüm çektim, bıraktım. Girmedim bile yani. Ama oyunu sevdiğimiz için saatlerce, mesela 650-700 saat oynamışımdır ben oyunu. Normalde hiçbir oyunu bu kadar oynamam. Uzun süre oynamam. Yani yayın dışında, kayıt dışında oynuyorum ben. Oyunu sevdik. Güzel bir, dediğim gibi güncelleme gelmezse ben de bırakacağım. En azından aklımda güzel bir tat olarak kalsın abi. Game of Thrones diye bir oyun vardı. Videosunu çektik. Oynadık da güzel oyundu gibisinden. Ben her dakikasına, her saniyesinden zevk alarak oynadım dostlar. Geliştirmesi de keyifliydi. Oynanışı da keyifliydi. Her şey keyifliydi. Bakalım güncelleme güzel bir şey gelirse devam ederiz. Yoksa afaki bir şey olmazsa rehber videosu ona göre çekerim. Onun dışında belki canlı yayınlarda sohbet muhabbet ederiz işte. Açarız işte, karakter falan inceleriz. Şunu yap bunu yap gibisinden yeni başlayanlara. Öyle yani dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeniniz takdir beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Titrer az ya gölgede, bir nefes bir kalp kadar hızlı. Elinde hançer değil, geçmişin intikamı. Her darbe bir yemin, kaderimi ben yazarım. Karanlık kralı, parlıyor zırhı, ben kaderimi yazarım.